104. ülkem Dominik Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz. Dominican people are very close of Turkey. One of the president of Dominican Republic is the family from Turkey. Yeah, Turco. Aynı Küba'dakiler gibi. Şimdi Dominik Cumhuriyeti'nin şurasındayız. O ne kadar pratikmiş böyle ülke değiştirmek. Dünyanın en kolay ülke değiştirmesi. Every day my wife see the movie from Turkey. Abi inanılmaz. Arkadaşlar şimdi biz aslında buraya Survivor'a geldik. Gönüllüler, ünlüler. Merkezi yerinde kahvelerde inanmayacaksınız ama $2 falan. Bir adaya geldik, Karayipler'deyiz. Seyahat etme mutluluğu, enerjisi var değil mi? Fazlasıyla var. Sizlere iyi seyirler. Bana da Dominik'in bu kısmında keyifli bir gün olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Günaydınlar, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun 104. ülkesi Dominik'e hoş geldiniz. Şu anda gemimiz yanaştı. Bir önceki bölümleri izleyenler niye burada olduğumu biliyorlar zaten. Dünyanın en büyük gemilerinden bir tanesiyle şu anda Karayipler turundayım. Ve ilk ülkemiz Dominik'e vardık. Dominik'e geldiğinizde sizi ilk ne karşılıyor, bir onu göstereyim mi? Geminin 15. katına geldim. Arkadan baktığınızda yemyeşil bir dağ ve tepe. Çok güzel görünüyor. Bugün akşama kadar Dominik'in bu kentini gezeceğiz. Burası bir aşk kenti değil. Daha doğusunda kalan bir turistik nokta. Kolonyal dönemde yapılmış bir kent burası. En çok kruzların yanaştığı Karayipler rotasının üzerindeki yerlerden bir tanesi. Ve aynı zamanda yemyeşil dağları harika plajlarıyla nam salmış. Hazırsanız sizlere iyi seyirler. Bana da Dominik'in bu kısmında keyifli bir gün olsun. Başlıyoruz. Gemi yanaştığında direkt hemen abi gemi kaçıyor. İşte hemen ineceğim, şehri gezeceğim diye bir şey yok. Saat 10'a kadar bir inme süreci olacak. Yani bu da size bir kahvaltı zamanı tanıyorlar. Şu anda saatlerimiz daha 8:30 civarı. O yüzden biz önce bir kahvaltı yapacağız. Böyle bir bölüme geldim. Geçen sefer size göstermedim. Böyle ekmek üstü nutellalar, çikolatalar, avokadolar. Bak şurada somonlar var, cam gibi görünen. Bunu burada tost gibi yapıyorlar ve yiyebiliyorsunuz. Yani şu gemide bugün 3. günümüz. Hiç aç kalmadık. Çok alternatif var ve oldukça da lezzetli. Beklentilerimizin çok üstünde. Kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Günaydın Sezer kardeşim. Günaydın kardeşim. Yine yüzümdeki meymenesizlikten nasıl çirkin uyandığımı anlayabilirim. Çok heyecanlı olmalı bugün. Evet. Ama güzel yere geldik. Şimdi Deniz'de bizim favorimiz bagel yapmaya geldik. Buradan seçiyoruz ürünleri. Sonra orada tabağa koyuyor, ısıtıyor. Hop birleştiriyoruz. Bagel'da yine başlıyoruz. Bir de bunu ısıttığı için tost gibi oluyor. Bak şuradan da içinden istediklerinizi seçebiliyorsunuz. Balığı da arkada direkt somonu şurada kesiyor. Bu bir Türk'ün bence rahatça beğenip güne başlayacağı buralardaki en iyi şeylerden birisi. Şurada da tabii ki omlet falan yapıyorlar ama ben bunu daha çok seviyorum. Şimdi enerjiyi alıyoruz. Sonra bekle bizi Dominik. Gemiden ilk defa ineceğiz. Kahvaltımızı yaptık. Daha hiç karaya ayak basmamıştık. Şimdi ayak basacağız. Kaçıncı katta ineceğimizi bilen var mı? 5'te 6'da ineriz. Bir sorsak mı? Deneyelim şansımıza. Asansör değil sanki disko topu. Zorla gemiden çıkıyoruz şu anda, biz beceremedik. Kahve dükkanı böyle olabilir. Çok güzel değil mi konsept? Evet, tasarım çok güzel. Burada oturur insanlar, muhabbet sohbet ederler. Social club olur. Bizim kahve dükkanı değil de bu gerçekten senin Sezar'a yapılacak olan işlemi ancak olabilir. The Sezara mı neye? Yani Sezar Sezar kahve Collection. dükkanı. Bak ürünler 1, 2, 3. Bak Ama bak hiçbirimiz de herkes. istemeyerek yedik ha, öyle sevdiğiniz için. Arkadaşlar buna paraları ben veriyorum, bunlar hep ürün ya. Ben beleş diye giydim, yalan söylemeyeyim. Seninki zaten 100. yıkamada olduğu için git zaten. Artık normalde ben aynı tişörtü giyen bir adam değilim, biliyorsunuz. Tabii canım. Sarı tişörtüyle 3 yıl gezdim. Ben senin kadar tarzı az görmüşüm. Sevmiyorum. Aklım karışıyor. Başka şeylere odaklanmak daha rahat. Sezer'in bütün Bak işini adamların hep şık giyinmiş. Sezer'in Bak, bütün ışını aldın. Peki bir şey bak soracağım. bana bak. Bak Bak şort tişört. Şu anda çok iyisin, olur mu? Tarzını etkileyen bir hareket yaptık mesela. Bunu açıkla bakalım. Neymiş? Çok uzun zaman sonra şunu yaptık. Allah'ım ya Rabbim, sen
sabır ver ya Rabbim. Tabii herkesin derdi başka. Şu gemiden çıkmaya çalışıyorum ben. Onlar da keyif derdinde. 7. katta aktarma noktası varmış. Gemiden oradan aşağı iniliyormuş. Hadi bakalım. Bunlar yardımcı oluyor diye biliyorum ben şu anda. Şimdi middle deck'e geldik. Buradan gemiden inebiliyoruz. Oluyor olmamız lazım. Hello guys. How can we on board? We will use the elevator. Okay, thank you. 4'e gidiyoruz şimdi. Aa yazıyor bak. 8'de gelmişiz. 4.30'a kadar buradayız. Evet. Allah Allah. O ne kadar pratikmiş böyle ülke değiştirmek. Dünyanın en kolay ülke değiştirmesi. Herhangi bir birlikte olmamasına rağmen 104. ülkem Dominik Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz. Dostlar birazdan Dominik'i keşfetmeye başlayacağız. Ama o kadar dünyayı geziyorum. Karayipler'inden, Afrika'sından, Asya'sından, Avrupa'sından neredeyse bütün kıtalara gittim. Peki gittiğim her ülkede internet işini nasıl hallediyorum? Sanıyor musunuz ki her gittiğim yerde bir sim kart alıp pasaportla, kayıt işlemleriyle dünya kadar para ödemekle uğraşıyorum? Hayır. Tabii ki muhtemelen birçoğunuzun haberi dahi olmayan harika bir teknoloji olan eSIM'i kullanıyorum. Ve bu teknolojiyi dünyanın dört bir yanında 160'tan fazla ülkede çok kolay bir şekilde eSIM IO'dan eSIM alarak her daim internete bağlanarak kullanabiliyorum. Bunu siz de yapabilirsiniz. Nasıl mı? Hadi gelin anlatayım. Yapmanız gereken tek şey eSIM IO'dan tek bir eSIM almak. Uygulama üzerinden bir eSIM aldıktan sonra hücresel kısmından sadece aktive ediyorum ve indiğim ülke neresi olursa olsun anında otomatik olarak internete bağlanabiliyorum. İstersem de gittiğim ülkelerde paket alıyorum ya da kullandığım kadar ödüyorum. O kadar iyi çalışıyor ki şu ana kadar gittiğim bütün ülkelerde uçaktan iner inmez anında internete bağlanabiliyorum ve bu çok büyük bir kolaylık. Sizler de bana sürekli soruyorsunuz. Gittiğin yerde internet işlerini nasıl yapabiliyorsun? Hangi kartı almalıyım? Bu süreçler nasıl işliyor diye. Günümüzün bence seyahat konusundaki en büyük kolaylıklarından bir tanesi işte eSIM IO'nun bu dev eSIM hizmeti. Ve aynı zamanda en büyük kolaylığı da her şeyi eSIM IO'nun uygulaması üzerinden yapabiliyorsunuz. İster bakiyenizi yüklüyorsunuz, ister paket satın alıyorsunuz, isterseniz ne kadar kullanmışsanız bütün detayları görebiliyorsunuz. Uygulama üzerinden yapabildiğiniz için çok hızlı ve pratik bir şekilde anında indiğiniz ülkede internet kullanımınızı yönetebiliyorsunuz. Böylece her gittiğiniz ülke için pasaporttu, sim kart işlemleriydi, indiğinizde dil bilmeme korkusundan ve internete bağlanamadığınız için yaşadığınız panikte hiçbirini yaşamıyorsunuz. Gerçekten son yılların en iyi teknolojilerinden bir tanesini şu anda sizinle paylaşıyorum. Dünyanın neresine giderseniz gidin eSIM IO'yu kullandığınızda zaten bana hak vereceksiniz. Hatta Hayal 2 kodunu kullanarak da buraya bırakıyorum bu şekilde. Kodu kullanarak hemen eSIM IO'yu $2 bakiye hediyeli bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. eSIM IO'ya da bu videoma ve dünya turuma sponsor olduğu için teşekkür ederim. Zaten ilerleyen günlerde sıkça kullandıkça da sizlere deneyimlerimi aktarıyor olacağım ve pek muhtemel siz de eSIM IO'yu kullandıktan sonra bana teşekkür edeceksiniz. Detayları açıklamadan bakarsınız. Hadi Dominik gezimize devam edelim. Abi içindeyken anlamıyorsun geminin ne kadar büyük olduğunu. Dışından daha net anlaşılıyor yanından yürürken. Bakar mısınız? Şunlar bile 350 kişilik biliyor musunuz? Kurtarma gemileri, Allah korusun ne olur ne olmaz. Gerçekten nokta kadar kalıyorsunuz yanından. Bugünkü planımız şu. Biz adanın yani Dominik Cumhuriyeti'nin doğu kısmında kalıyoruz. Başkentinde değiliz. Başkenti Santo Domingo. Belki hani kafam eserse buraları bir daha gezmek için ayrı geziler yaparım. Benim amacım bu gemi yolculuğunu deneyimlemekti. Burada 11 milyon kişi yaşıyor. Orta Amerika'nın en turistik aslında noktalarından bir tanesi. Karayipler'de olsa da coğrafi olarak baktığınızda en çok kruz gemisinin de yanaştığı yer burası olduğu için turizmden para kazanıyorlar. Şöyle gemiden çıkarken bir fotoğrafları çektirelim dedik. Abi şu ne kadar büyük bir macera aslında biliyor musunuz? 2700 yolcu var, 1000 küsür çalışan. Sadece şu an buraya bu gemiden 5000 kişi geldi. Kişi başı. Gene para hesabına başladı. Burası da portun giriş kısmı. Şimdi ülkeye giriş yaptık bile hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Çünkü bu ülkelerde gemilerin geçtiği yerlerde bir güne kadar vizesiz bunlarla kalabiliyorsun. Daha doğrusu pasaportsuz. Pasaportla falan sizi uğraştırmıyorlar. Her şey çok hızlı oluyor. Şöyle bir karşılama alanları var. Vay be. Karayipler'deyiz. Rüya gibi olacak bakalım. Hemen bir kokonat atalım abi. Alkollü ne yapıyor? Kokonat mı yapıyor? Hey, how are you? Todo bien?
Todo bien. How much is? Buraların şöyle bir olayı var. Kasım ayından Mayıs'a kadar kurak sezon. Sonra fırtınalı sezon olarak geçiyor. Biz şu anda en iyi zamanlarından birinde geldik. O yüzden şanslıyız. Ama yine de tropikal bir coğrafya. Yani hava her an yağabilir, açabilir. Ama fırtınalar kopmayacak. Hava sıcaklığı da hep 25'lerde olacak. Şu an mesela gölgedeyim. Çok serin. Çıktığım an bildiğiniz alev başıma vuruyor. O kadar fark ediyor. Böyle güneşin de keyfini ala ala plajlarını ve bu kenti gezeceğiz. Burada işte her yerde Karayiplerin plajları var demiştim ya size. Buraya deniz, kum, güneş için ama yemyeşil bir tabiat için de geliyorlar. Buranın en ünlü yeri de şurası. Playa Dorada. Dorada sahili diye geçiyor. Buradan kalkan servislerle gidebiliyorsunuz. Bunlara da gideriz. Muhtemelen plajları da gezeriz bugün. Önce de merkezi görmek istiyorum. Şehrin merkezi nasılmış? Hadi bakalım. Buradan yavaştan çıkalım. Bulunduğumuz yerin ismi bu. Taino Körfezi diye bir yer. Şöyle bir körfezin içerisindeyiz. Zaten geminin park ettiği yeri görüyorsunuz. Buranın içerisinde yapılacak aktiviteleri göstermişler. Bir marina kenti gibi düşünebilirsiniz. Kruvüzer iskele burası. Buradan da ülkenin içerisine giriş yapabileceğiniz noktayı Duty Free'den de anlamışsınızdır. Akabinde şehrin artık içerisindeyiz. Dünyanın en saçma Duty Free'si. Yani şehrin içine koymuşlar resmen, değil mi? Böyle bir şey görmemiştim daha önce. Şimdi burası şeker kamışının da çok üretildiği ülkelerden bir tanesi. Böyle olunca rom yapıyorlar. Ve böyle mesela ikili romları satıyorlarmış 27 dolara. Ama biliyorsunuz ki ben alkolü bıraktım. O yüzden artık videolarımda alkol göremeyeceksiniz. Bıraktığımdan kastım şu, azaltmaya çalışıyorum. Şu an kendimi biraz böyle oruç gibi test ediyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum bu konuda. Çünkü gittiğimiz her yerde çok dağıtıyoruz. O yüzden daha düzenli yaşamak için böyle bir karar aldım. Hakkımda hayırlısı olsun. Hani videolarda deniz alkol gösterirdin, şaraplar, viskiler. Hani dünyanın 100 küsur ülkesinde gösterdim bunları size. Bu videomda göremeyeceksiniz. Bu gezimde daha çok göremeyeceksiniz. Küba'ya gideceğim ama işte mojito vesaire içmeyeceğim. Sebebi de bu. 4 erkek geldik Karayipler gezisine. Bunu daha önceden söylemiştim. Dünyaya bak. Önce bu adamla gittik. 2 kişi gezmeye başladık. Sonra Maldivlere gittik. 3 olduk. Karayipler'e geldik. 4 olduk. Meksika'da Allah'ım ne olur nasip etme 5 kişi olmak. Vallahi istemiyorum ya. Allah'ım tersine dönsün bu da gel. Şu an videoyu izleyenler şey diyorlar hani ya biz sizin gibi yakışıklı arkadaşları nasıl olur da yalnız bırakırlar ya diye. Tabii ki şu anda izleyenler böyle mi diyorlar artık onu bilemeyeceğim tam olarak Şey da. mi diyor tiplere bak gerizekalılar 4 tane erkek gitmişler oraya dolaşıyorlar boş niye boş. kız kıza gezince ah ne güzel parti eğlence oluyor 4 erkek gezemez mi yani? Kardeşim 5. günümüzdeyiz neredeyse. Bir ara gülmekten karnıma kramp Evet, çok. girdi. Bence bazen erkek erkeğe gezin. İyi olur. Ama her zaman değil bazen. Yeah, where is Erdogan these days? Erdoğan nerede diyor ya? Next week. Everywhere bro. Hayır. Some rahat local for me. Oğlum ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak Ne oldu? hani bak adamın direkt Erdoğan yani Oğlum bizim ülkede sadece Recep Tayyip Erdoğan tanınıyor zaten. Türkiye eşit bir Abi, Erdoğan olsun. dünyanın her yerinde öyle. Şimdi Adam siyasi dünya hiçbir lideri. tarafa Herhalde tanınacak. hiçbir tarafa çekmek istemiyorum videonun içerisinde ama yani Erdoğan'ı artık gittiğimiz neredeyse bütün ülkelerde tanıyorlar. Bunu da canlı canlı görmüş oldunuz. Daha ülkeye girer girmez ismini söylediler. Böyle bir çok güzel kafe, bar yapmışlar. Bak ne kadar şık. Tropikal bir yere geldiğinizi sizi hissettiren ağaçlar da çok güzel. Valla çok güzelmişler. Şu olay bence çok şık olmuş ya. Ama şeyi hissediyor musunuz? Hani bir adaya geldik, Karayipler'deyiz. Hani o seyahat etme mutluluğu, enerjisi var değil mi? Fazlasıyla var. Bir saçmalamak istiyorsun yani. Enerji yüklendi içimize. Mesela bende bu evde olmuyor. Olmuyor ha evde nasıl olsun? Açıyorsun televizyonda 3 kişi birbirini vurdu diye haberler var ya. Vallahi bak biz Türkiye'de kaldık 1 ay, 1,5 ay. Benim psikolojim bozuldu. Herkes ya ekonomi konuşuyor ya siyaset ya kötü haber. Hiç iyi bir şey konuşan yok. Kenarına gideceğiz. O yüzden uzaklaşın. Alacağız Gezin, kupalar, dolaşın. bir Hayatınızı masaj yaşayın. Böyle dolu dönün. Enerjiyle dönün ülkenize. Ev, araba, arsa almak yerine anlatabileceğiniz anılar alın. Çok daha değerli. Küçücük yere, kente, kasabaya her bir gemiden 3000-5000 turist getirip bunu başarıp çok büyük bir turizm potansiyeli yaratmışlar. Türkiye'de ben hep böyle derim Fethiye'de işte Marmaris'te vesaire bir Kuşadası'nda var mesela bizde böyle portlar. Yani çok daha büyüklerini yapıp çok daha iyi turizm yapabilebiliriz. Yani üzücü. Bunları gördüğümde hep
ilham almak geliyor aklımdan. Sizlere de dünyayı gezerken hep söylediğim mesajlar budur. Görüp örnek alıp biz daha ne yapabiliriz'i planlamak lazım. Bizim gemimiz şu MSC'nin gemisi. Yine hemen hemen hepsi aynı katlarda zaten. Görüyorsunuz, içindeyken anlamıyorsunuz ama 300 küsür metrelik dev bir yüzen kentti aslında. Bak, bunların hepsini o palmiye ağaçlarının yapraklarıyla yapıyorlar, biliyor musunuz? Çatı sistemini. Bunu bütün tropikal ülkelerde görüyorsunuz. Böyle bak, çok tatlı bir tane kafenin içerisinde, barın içerisine girdik. Turistleri buraya getiriyorlar. Böyle birazcık karada keyif yaptırtıp, alışveriş yaptırtıp, deniz, kum, güneş keyfi yaptırtıyorlar aslında. Amaçları ülkeyi gezdirmek değil, birazcık ucundan göstermek. Şuralarda doğanın içerisinde papağanlar var. Ya bağlı gibi onlar. Ya bağlı değiller de şuradalar. Abi yine söylüyorum, her videomda söylerim bunu. Hayvanları ticaret için kullanan hiçbir kurumu lütfen desteklemeyin. Lütfen. Bak, burada da çok büyük bir aquapark gibi bir yer yapmışlar. Yunusları kullanıyorlar. Yazık, günah yani gariplerime. Da bunu pazarlamasını da yapıyorlar girişte. Ben size göstermek dahi istemedim. Desteklemeyin abi. Bırakın canlılar tabiatlarının, doğasının içinde yaşasınlar. İşte olay bu. Gemiyi park ediyorlar. İnsanları plajlara getiriyorlar. Deniz, kum, güneş. Abi böyle bir yer kurmuşlar, nehir diye. İnsanları bunların içine bindiriyorlar. Etrafında böyle serinliğe serinliğe dolaşıyorsunuz. Buradan bir türlü çıkamıyorsun. Hala çıkamadık. Her yerde bir şey satıyorlar. Sürekli bir etkinlik, aktivite yeri var. O yüzden birazcık kayboluyorsun içeride. Bak şunlar var. Burası var. Burası var. Burası. Şurası ünlü playa sosu. Ben Biraz baktım. uzak ya orası. The stool. The tour ha, totale. Yeah. Totale Everything tour. 1 hour. Şurada dördümüzü toplasan merhaba diyecek İspanyolcamız yok. Teleferik 30 dolarmış mesela. Ya bak aslında ya biz niye bu kadar şanssızız bilmiyorum. Şu dağı görüyor musunuz? Onun tepesinde teleferik var ama bulutlar şu an kapladı, gidemiyoruz oraya. Ya inanamıyorum gerçekten. O yüzden şehrin merkezini gezelim bari dedik. Şimdi plaja gideceğiz. Pazarlık yapıyoruz. Let's do that 40. Video on the YouTube. Ha, YouTube. Okay, let me take picture. Böyle indirim almazsın ya. Why I look for that? Burada Uber falan çalışmıyor. Hayır, ama herkes selam veriyor. Fark ettiniz mi ya? Böyle çok tatlılar, böyle bir ada havasını hissettiriyorlar size. Güzel insanlar. Dayı bir de 40 dolar halletti. Normal. Tom Cruise'un Tom çakması. Cruise brother, you know. So, but if you make a city tour as well, are you gonna charge extra or it's gonna be on the way? No. Okay, I Hola, see. ¿cómo está? Ha, bak şeyi söyledi. Şehrin içinden de geçebilirim dedi istersen. Oradan plajlara gideriz. Aa, böyle bir sistemleri var bak. Porttan çıkarken elle kaldırarak çıkıyorlar. Dünyanın en büyük gemileri geliyor ama hala şu elektronik yapmamışlar. Öyle bir yere We're geldik. going to pass. For The what? most pretty lady in the world is from Turkey. The most beautiful The more woman in beautiful Turkey. lady. How do you know it? Because I see the movie, I see the opera here. I say Oh. Jaman name, I say all of the names. You watch the films and TV, huh? Oh Television. yeah, on TV. Every day my wife see the movie from Turkey. Abi inanılmaz, unbelievable man. Yeah. Because Turkish television serials are so popular in Latin America, Middle America, right? We are Dominican people are very close of Turkey because one of the president of Dominican Republic is the family from Turkey. Ah, Yeah, Turco. Turco. Yeah, they coming here, and then he was the second president. And then when the first president died, he was the president for a couple of years. Ah, he's Turkey. Ah, He born here, but the father and the mother coming from Turkey. See, Jacobo Mahluta is the name. Ah. Jacobo Mahluta. Do you know Acun? Ajum? Yeah. Survivor. Survivor. Yes, Do you yes, know- of course. Of course. He's a YouTuber. Do- You watch the Survivor? Yes, I watched the Survivor. Oh, Yeah. Ah. Very On which island they are making it? On which island in Dominic? In Dominic, they making in Saona Island. They making Samana. Samana. Samana, yeah.
I'm very close from here, San Juan. Oh, from here it's Yeah, close by. it's very close. 1 hour and a half. Oh really? Yeah. Oğlum it is. demek ki bu Dominik Cumhuriyeti'nin etrafında böyle birkaç saatte 4-5 saatte Ha? çözersin burayı kanka komple. Şimdi Bak, çok fazla biz- polis var ha. Burayı aynı zamanda I will Acun'un... show you one house very important in Puerto Plata, which is people from Turkey living here. Ah. They have a business here. They say close. They say he died. He say I wanna die in Dominican. I wanna get here everything. In Yeah. this It's apartment. here, right? In a few minutes we will see the house. We'll see. We'll Yeah. see. Do you see a lot of Turkish people in Dominican Republic? Yes, a lot in the east of Dominican Republic, Punta Cana. There is. Around here. Maybe they come here by the cruise. No, they live in there. They live in here. Live, yeah. Burada yaşıyorlar. Arkadaşlar şimdi biz aslında buraya Survivor'a geldik. Ünlüler, gönüllüler. Gönüllüler, ünlüler. Bakalım neler olacak. Ayak parmağımızdan saçımıza kadar ıslanan insanlardık. Ne ara bizim için şemsiye tutar oldular. Anlamadım ki herkes şemsiye yarışına giriyor. Bahşiş istiyorlar galiba ondan. Şehrin merkezine geldik. Bizi böyle bir gezdirelim dediler. Baksanıza şemsiyeli sokağa geldik. Puerto Plata geldiğimiz yerin de ismi bu işte. Aradığımız şey buydu zaten. Böyle şehrin merkezine getiriyorlar sizi. Küçük bir trafiğe kapalı sokak yapmışlar. Burada çikolata, kahve üretiyorlar daha çok adada. Ülkede kişi başı gelir yıllık $7.000 civarında ama insanlar 300-500 dolara yaşıyorlar aylık. Zengin bir ülke değil ama en büyük geçim kaynakları da turizm. İşte onu da böyle kullanmaya başlamışlar, başarmışlar daha doğrusu. Bizi gezdiren taksici ve Sezer. Abi taksici fark ettin mi? Enerji abi çok nasıl yüksek. enerjileri? Vallahi var ya, direkt size de geçiyor. Çok mutlular. Başka bir enerji bu. Ada enerjisi olabilir. Böyle dönerek çekiyor. Bak burası da kentteki en ünlü caddelerden bir tanesi. Tamamen kapatmışlar, pembeye boyamışlar. İnsanlar burayı geziyor. Burayı vakti zamanında bir İtalyan teyze gelmiş. Bu binada yaşıyormuş. Sonra meme kanserinden ölmüş. Onun anısına da insanlara mesajı verebilmek adına bu caddeyi sonra kapatmışlar ve pembeye boyamışlar. İnsanların farkındalığını arttırmak için turistlerin de bu kente geldikleri ilk duraklardan bir tanesi kent merkezindeki bu cadde oluyor. Gelip burada böyle fotoğraflarını çektiriyorlar. Let me tell you about the cigar. Yeah. People from Cuba come here and they brought here the very cheap. Ah. They modified that one, and now we have better cigar than Cuba. Oh really? Yeah, believe me, we have that one. So, and then if you like to see, we can go to have a look. Okay. The cigar factory. You will see how it smells. You will see how nice is the cigar we make. Cuba is popular, but quality of cigar is better in Dominic. Of course, the only thing different is the label. I see. The label. The brand. But when you the brand, and then when you taste that one, you prefer the one that we have. Okay. Believe me. How come you can speak English very well? Because most of the Dominic people speak Spanish, right? Yeah, people from England, United States, America, they come into my community, my countryside. They teach to how to speak English. I see. That's your why point. I have 40 years working. I see. You are so pretty much retired Yeah, in of this course. industry. And besides, you guys produce cacao, coffee. The first country who produce organic cacao is Dominican in the really? world. We are the we produce cacao, the number 4 around the world, but the best one is organic one is Dominican. Oh. We produce cacao, we produce avocado, banana, we produce sugar. The more beautiful lady of the Turkey one is Dominican. Yani bunları da üretiyoruz, hayattan da keyif alıyoruz diye abimiz. Çok güzel araba. Aynı Küba'dakiler gibi. Hey. Çok iyi. Baksanıza bu arabalarla şehir turu yapıyorlar şu anda. O 1960'ların 70'lerin antik arabalarıyla size o hissiyatı yaşatıyorlar. Oo şu çok iyiymiş ya. Ney bu? Dodge. Bence de bunlarla gez git.
Ben ilk defa gördüm. Yalnız sistemi çok beğendim. Bu adamlar taksici değil, sadece aynı zamanda rehberlik yapıp sizi akşama kadar gezdiriyorlar. Böylece zamandan kazanıyorsunuz. Değil mi? Sadece taksici değil, kuruluşlara Hep mi özel. böyle yapıyor? Böyle yapıyorlarmış. Yani adam sonuçta turizmin katkı sağlamaya çalışıyor şehirde. Sezer'cim aklını da ver burada. Tabii Sezer Yani. bağladı kardeşim sağ olsun. Sezer bağlı. Sezer Collection. Sezer Yılmaz Collection. Burada da az önce bahsettiği Mekana geldik. çok ünlü abinin dediği pro yeri burası. Oo, başım döndü. Markalarda bunlar. Bak burada abalar yapıyorlar. Buenas tardes. Bu Küba proları gibi bacaklarında yapmıyorlar mıydı ya bu sarma işini? Bildiğin makinede yapıyorlar. Böyle söyle Serkan abi, çekin mi? Abimiz bize dedi ki Heh. burada sigarları deneyip para vermeden, almadan çıkabiliyor musun? Niye? Alacağım gibisinden deneyebiliyor musun? Eğer beğenmezsen almak zorunluluğun yok. Bolluğa bak. Bu da mesela vanilyalı, Oo, çikolatalı, konyaklı, çok güzel. Çikolatalı deneyelim. çerili var, vişneli. Abi bunun şeyi de varmış ya baktığında. Değil mi? Tatları da varmış. Ben bunu bilmiyordum mesela. var. Yine söylüyorum, hiçbir ne sigarayı ne alkolü pro dahil önermiyorum. Bu buranın kültürü. Biz elçiyiz, zeval olmaz. Sağ ayakla girin diyor. Aa, malı Arap fayetler almış. Abi sen ne yaptın ya? Everybody smokes cigar, no? Ne kadar güzel. O zaman çal bir şarkımızı. Ne Light, medium or strong? Light. Light, light. We don't smoke normal. Adam bizi keş sandı. Güzel, seni gören diye keş sanıyor ya, alkolik Aynen. hiç alakan yok abi. Medium. Bunların hepsi hediye ediyor, niye? Kanka Light. parayla satın al diye işte light. Ama o daha şekilliydi ya. Medium daha I'm güzel. gonna give you Değişerek something içeriz, ne special. olacak Yes. ya? When you be ready, follow me. Şaka. Follow you. Onu follow edelim. Ha, bunu da Instagram'a açacağız. Oradan takip edersiniz. Instagram bir hayalin peşinde hesabımda şu an dünya turumuzun hem Reels'larını hem story'lerini paylaşıyorum. Oraya da gelin. Aynı zamanda izlediğiniz ülkelerde de böyle eğer ekranlarınızın başında story olarak paylaşırsanız beni etiketleyip sevinirim. 104. ülkem canavar gibi gidiyor. Adam beni takip etti. Gidelim bakalım. Abi onu niye kesmedi ama? Ha, delik açıyor. Go ahead. Üfle üfle. Adam Nasıl bufflayacağız lan? Hiç anlamıyorum. Oo. Emiliano Paolo. Adam. adam zorla kuruya başlatıyor. Performans bekliyorum. Hadi Sezer. Böyle bir sistem olabilir mi ya? I don't drink alcohol, thank you. Oh, nice. Very good. Adam içmiyorum diye üzüldü. Şimdi bizimkiler böyle aldı. Açtım. 5'er tane şu şekilde özel kutularına koyuyor. Should they keep it in the most No, no, moisture, you know? Take it fresh here. Fair. How many days it can stand No, like no, this? no. No 5 problem. years. 5 years. Bunu pek ben yemedim. Çünkü bunun özel kutuları ve nemlendirme sistemleri oluyor. Bilenler yazsın yorumlara. Ama bir şekilde satıyorlar işte, aldılar. Hadi sıradaki gelsin. Burada da amber taşı satıyorlar. Amber taşı çok ünlü, adada çıkan taşlardan. Ama bak mesela bu hiç bizik değil. Sıkıldın mı? Bizik değil, değil mi? Kadınlar çok seviyor. Amber taşını bilenler bilir. Dünyadaki değerli taşlardan bir tanesi. Hediyelik eşya olarak gelip burada alabiliyorsunuz. Türkiye'de bazı taşlar çok pahalı ya. Mesela o da bunlardan bir tanesi diye biliyorum. Eğer buraya gelirseniz amber taşı almadan gitmeyin. Bir dayının peşindeyiz. Gezdiriyor bizi. Hadi bakalım. Burada da kolonyal mimarinin izlerini görüyorsunuz ama en güzeli dolaşırken şu, bakar mısınız ne güzel grafitiler yapmışlar. Aşağıda murallar falan da vardı. Şöyle bir meydana geldik. Bakın mesela bu binaların tasarımlarından size hepsini zaten Latin Amerika, Orta Amerika'da anlatmıştım. Bunu anlayabiliyorsun. Genelde bu kolonyal mimarinin ne olduğu, yani İspanyolların, Portekizlilerin kolonileşme için kurduğu kentlerde de meydanlar yaparlar. Bu meydanda onlardan bir tanesi. Çok susadım, dilim damağım kurudu, bir su alayım. Şuradan alınıyormuş. Biraz Kübamsı gibi de ya, böyle gezerken onu hissediyorsun. Şimdi bunların para birimi Dominik pesosu, 1 dolarda 60'a denk geliyor. Şöyle bir tane su aldım.
Buna $1 verdim. Böyle şehrin en merkezi yerinde kahveler de inanmayacaksınız ama $2 falan. Çok uygun. Meydan dedik, kolonyal mimari dedik değil mi? O binaları hep böyle aynı tarzda kuruyorlar. Ve meydanları da buluşma noktaları, pazarlar olarak değerlendiriyorlar. Ben size bunları bir sürü ülkede anlattım. Böyle bir şey ilk defa görüyorum. Dayı ne yapıyorsun ya? Bak, biz şimdi Dominik Cumhuriyeti'nin şurasındayız. Şurada Turks diye adalar var. Görüyor musunuz? Karayipler'de bakın buralar. Biz şuradan çıkmıştık Miami'den. Böyle geze geze buraya geldik. Şu yakasından gezerek Porto Rico'ya gideceğiz. Baca rotamız bu. Ülkenin başkentine şimdi gitmeyeceğiz. Belki planımız değişirse gidebiliriz. Sezer'le çünkü sonradan Orta Amerika turumuza devam edeceğiz. Şimdi bizi buranın plajlarını göstermek istedi abi. En ünlülerinden bir tanesine gidiyoruz. Now we are in the north of Dominican Republic. Yes, we are in the north. Okay. This is the Atlantic Ocean. Atlantic Ocean. You see the bridge in Istanbul? Yeah. The bridge is... It's beautiful. You know a lot of things about Turkey and Istanbul. There is an island, it's a restaurant inside. Yes, sure. Oh my God. Galatasaray Island. Yeah. O adam onu bile biliyor. Ya bu dizileri kim sattıysa bu Latin Amerika ülkelerine, hani Türkiye'nin Turizm Bakanlığı böyle bizi tanıtamazdı dünyaya. Özellikle Güney Amerika'da herkes, özellikle bilenler anlamında söylüyorum, dizilerden dolayı Türkiye'yi biliyor. Yağmur dindi. Plaja geldik. Bak hava nasıl açtı bir anda. Az önce sel götürüyordu. İşte o meşhur yere geldik. Burası en çok sattıkları plaj. Zaten Dominik Cumhuriyeti demek deniz, kum, güneş, ada tatili yapmak demek. Ülkede 200'den fazla plaj var. Bunları böyle adanın etrafına dolaşmak gibi düşünebilirsiniz. Buradaki de tatil beldelerinden bir tanesi olarak geçiyor. İnsanlar buraya gelip birazcık sayfi alanı gibi düşünün burayı. Daha böyle bizim Antalya, Bodrum gibi, bölge gibi gelip tatillerini yapıyorlar. Şimdi bu plajın biraz keyfini çıkaracağız. Plaja geldik. Bakın turistleri görüyorsunuz zaten. Herkesi buraya getiriyorlar. Deniz, kum, güneş keyfi yaptırıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya Deniz, sen dünyayı gezen adamsın. Gemiyle geldin. Dominik'te bir tane kent gösterip ülkeyi gördün mü diyeceksin. Evet. Bu seferki amacım bu. Yani artık çünkü beni plajlar, denizler, resifler heyecanlandırmıyor. Hepsi aynıymış gibi gelmeye başlıyor belli bir süre sonra. Daha çok tecrübelerin ve farklılıkların peşindeyim. Bunlar benim için sıradanlaşmaya başladı. Amacım o yüzden görmediğim deneyimleri tecrübe etmek. Bu yolculuktaki, dünya turumdaki amacım da bu gemiyi tecrübe etmekti. Bak örnek vereyim, buyurun. Ben size ne denizler gösterdim, ne plajlar. Şimdi buraya ben hayran olmam. Çünkü çok daha iyisini gördüm. O yüzden Dominik'e gelmişken en azından ucundan da olsa görmek istiyorum. Ama belki birkaç kez denk geldim. Başkentlerine çok uygun uçak biletleri var. Yani bir çılgınlık yapar, oraya gider. Belki akabinde Haiti'ye geçerim. Ama Haiti'de de iç savaş var. Korkuyorum. O yüzden şimdilik böyle güzel. Bak mesela. Denizi bu. Şöyle her yerde sonsuz kum, plajlar uzanıyor. Burada denizinize giriyorsunuz. Burada da güneşleniyorsunuz. Bak şimdi şöyle bir yer tuttuk. Kişi başı $7,5 ödedik. Oturup takılacağız. Şemsiye, şezlonglarımızı koydular. Deniz arkamızda görüyorsunuz. Şöyle bir menü geldi. Düşünün ülkenin en turistik yerinde bir tane bira $4 falan yaklaşık olarak. Yemek yerseniz de örnek veriyorum bir beef mesela, danalı bir şey yerseniz fajita $10 falan geliyor. Oldukça uygun. Ne kadar geldik, bir denize girelim. Karayipler Denizi. Bu tarafında hiç yüzmemiştim. Oğlum baya dalgalı. Ya bunun neyinde yüzeceksin ki? Böyle bir yer. Zaten millet çimiyor, baksanıza. Denize girip böyle koy moy keyfi yapamıyorsunuz. Resiflerden dolayı ve kum bölgelerinden dolayı deniz pürüzsüz değil, hep dalgalı. Felaket yağmur bastırdı.
Fırtına geldi. Bakın abi, buraların işte olayı aynen Tayland'daki, Bali'deki gibi. Bir anda yağmur. Buna shower diyorlar. Yani bardaktan boşalırcasına bir anda saniyesinde sel alır gibi geliyor. 10 dakika sonra muhtemelen aşacak. Ama eğlence durmuyordu. Yine de her şeye rağmen dans, eğlence devam ediyor. Gerçekten mutlu insanlar. İlk izlenimlerimiz böyle. Neyse, yağmur diner. Bekleyeceğiz. Şimdi yağmur yağınca abi bayağı ıslandık. Yüzdünüz mü? Nasıl, keyif aldınız mı? Bir Göcek, Fethiye, Marmaris olmasa da Kankam çok güzel. Renk çok güzeldi aslında. Denizi seviyorum. Bulut olmasa o renk bence çok güzel. Karayipler'de yüzdüm. Daha tabii çok bir şey biz görmedik ama hani Dominik Cumhuriyeti bir aslında bu bulunduğu adayı ikiye bölünmüş hali. Diğer tarafı Haiti'nin ama orada iç savaş var. Burası daha tabii ki gelişmişlik anlamında da az bir yer olsa da etrafı resiflerle çevrili. O koy, deniz, kum, güneş az. Görsellik anlamında söylüyorum. Yani genelde birçok yerde böyleymiş. Abi de aynısını söylüyor. Bir de var ya 10 numara insanlar. Siz beğendiniz mi? Çok şeyler değil mi? Çok iyiler ya. Ya ben hayatımda böyle iyi bir insan görmedim. Gerçek söylüyorum ya. Hep gülüyor, hep neşeli. Hep Bir de bizi yardım ediyor. bekledi. Arabayı ıslattık. Su içinde arabası. Islanmayalım Hiç diye adam problem oraya yok kadar diyor geldi yani. Özlediğimiz nezaket mi? Ya özlediğimiz değil, böyle bir Fazlası. nezaket hiç ben görmediğim Ya. için özleyemiyorum da. Onları Ve şaşırttı. Burak Gerçekten adamların hizmetine çok şaşırdım. Ben hani porttan da çıkarken böyle turistiz ya, bizi biraz böyle tokatlarlar diye düşünüyordum. Karakter ve hizmet 10 numara çıktı. Gelin bu abilere güvenle turlarına katılın. O derece yani. Şimdi merkeze doğru geri dönüyoruz. Şimdi burada biliyorsunuz dünyanın her yerinde anlattım size. Latin Amerika'yı, Orta Amerika'yı yaklaşık bir yıl gezmiştim. Ne vardı? Gittikleri yerler İspanyollar kale yaparlardı. Burası da işte o 1400'lü yıllarda yaptıkları kaleler. Kolonyal dönemde ilk yaptıkları şey yerleştikleri yerleri belirledikten sonra ticaret noktası kurmak ve kale kurmak oluyor. Buraya da işte bu Karayipler'de ilk kurdukları yerde burasıymış. Burada da hediyelik eşyalar satıyorlar. Ya dedik ki hani belki tepeye falan çıkarız. Aynı zamanda şehri tepeden görürüz. Bak yine kapandı. Yok, olmuyor. Olmuyorsa zorlamayacaksın. Okey, gel. Sen Los amigos de Turquía. Türkiye. 3, 2, 1. Dos. Vamos. Vamos. Abi adam süperdi be. Vallahi var ya, aldığı her kuruş helal hoş olsun. Hızlandırılmış şehir turu yaptık. Çok sabırlıydı da. Thank you. Thank you. Bye bye. Our followers will find you when they come here. No worries. Oh yeah, don't worry. Yeah. Thank you. Thank you very much. Take care. Bye bye. Oğlum çok tatlı insanlar ya. Yani demek ki Karayipler hep böyle olacak gibi hissediyorum. Mutlu, güler yüzlü insanlar. Bunu görmek bile insanın gezisinden keyif almasını sağlıyor. Şimdi ben size hep bir yere giderken rehberler çıkarmaya çalışıyorum. Aslında artık siz de gezebiliyorsunuz demiştik ve Beni de Gezdirin platformunu kurmuştuk, hatırlarsınız. Android'de, iOS'ta uygulamalar da var. Web sitemiz var. Mesela bir yere gideceksiniz. Örnek vereyim, Mısır'a. Yani o kartın içerisindeki yazılarımızı ve videolarımızı okuduktan sonra artık ya ben buraya gidemem, edemem, korkarım, ön yargılarım var, ne yapılır diye bir şey düşünmenize gerek yok. Bunların hepsini Beni de Gezdirin'de anlattık. O yüzden arkadaşlar, dünya turumda beni de desteklemek istiyorsanız özellikle Beni de Gezdirin'de sizin için hazırladığımız kartlardan alabilirsiniz. Şu anda Mısır, Dubai, Phuket, Bali, Amsterdam, Paris gibi çok değerli kentlerin dev gezi rehberleri var. Bunları internette bulabilir misiniz? Evet, bulabilirsiniz ama hiçbir yerde bu kadar düzenli bir şekilde hem gezi önerisi, yazıları hem de video olarak bulamazsınız. Bunu Sezer'le beraber biz yaptık. Detayları açıklamaya bırakacağım. Oradan bakıp alın. Birçok yere giderken de gelin bakın biz ne yazmışız, hangi kartları yayınlamışız. İnanın bana teşekkür edersiniz. Şu ana kadar bir kere bile daha kötü yorum almadık. Herkes çok memnun. Instagram'da 30.000'den fazla takipçimiz. İndirmede de binlerce indirme oldu bile. Çünkü bu bizim hayatımızın tutkusu ve bunu çok severek yapıyoruz. O yüzden sizlere de yansıyor. Sevdiğimiz için de sizlere rehberler çıkartabiliyoruz. O yüzden dünyada bir yere gidecekseniz gitmeden önce benidegezdirin.com'a bakın. Orada biz muhtemelen sizin için kart hazırlamışızdır. Acıktık.
yemek yemeye gidiyoruz. Bak şimdi gemiye geri döndük. Yemeği öğlen yemeklerinde dedim yani gemilerde yiyoruz diye. Çok güzel görünüyor şu an ışıkla beraber. Bunlar mesela MSC'nin tuktukları alıp en sona götürüyor. Mesafe çok uzak diye. Bu benim bilekliğimdi. Direkt geçebilirim buradan. Çok büyük bir liman olduğu için insanlar yürümesinler diye böyle Hindistan'daki, Sri Lanka'daki gibi tuktuklar koymuşlar. Bizimkisi direkt girişte olduğumuz için şanslıydık. Şimdi bir öğlen yemeğini hak ettik. Yemeğimizi ya karada da yiyebiliriz ama zaten ödediğimiz paranın içerisinde bu yemek de var. Bu insanlar da hep yemeklerini yemeye gidiyorlar şu anda. Sonra tekrardan sahile inip dolaşabiliyorsunuz. Şu anda sırayı bekliyoruz. Böyle teker teker şu manyetik sistemden gemiye girişimizi yapmak için kontrol ediyorlar. Böyle gemiye dönerken kontrol noktasından geçiyorsunuz. Mesela birçok şeyi yeme içme anlamında ya da plajdaki bir kabukluyu dahi gemiye sokamıyorsunuz. Keza alkol vesaire de. Artık giriş noktasından içeriye gemimize geri döndük. Abi bakın gemimize geldiğimizde böyle mis ki mesela burada bir salata bar var. Hi, how are you? How Kiao? Where are you from? I'm from Myanmar. Myanmar. Yes. I've been there. Yes. Thank you very much. Have a lovely day. Böyle bakın 15. kattan yemeğimizi yiyeceğiz. Sanki bir gökdelenin tepesindeymişsin gibi hissediyorsun geminin içerisinde. Şimdi bu geminin duraklarından bir tanesi de ne olacaktı? Bir sonraki ülkemiz Porto Rico olacak. Sonra da St. Louis diye bir yere gidiyoruz. Amerikan adalarından bir tanesi. Çok açım. Yemeklere bir yemeye başlayayım. Size anlatmam gereken bazı şeyler var. Birazcık o konulara değineceğim. Oturdum, salata yiyorum. Artık her gün böyle hareketsiz kaldığımız için hamburgerdir, pizzadır, makarnadır vesaire tüketmemek istedik. Bir de spor da yapıyoruz bir yandan böyle hareket halindeyiz. O yüzden sağlıklı besleniyoruz. Gemideki salatalar bile o kadar taze ki hiç kötü bir şey yemedik resmen. Onunla kim doyacak dedim. Bir de şöyle hafiften bir tavuk yaptırdım. 15. kattan şöyle manzarayı izleyerek yemeğimi yiyorum. Böyle bir tavuk. Bu da güzel. Sözde yemeği az yiyecek olan ben, yani gerçekten hani hem çok lezzetliler hem çok seçenek var, dayanamıyorsunuz. Bakın şöyle bir tatlı ve meyve yaptırdım. Bu benim öğle yemeğimdi ama aslında akşamüstü saat şu an 5 civarı artık olmak üzere ve hava kararmaya başladı. Birazdan yemekten sonra gemi buradan ayrılacak ve Porto Rico'ya doğru ilerliyor olacağız. Ben şunları bir yiyeyim. Size hem anlatacağım şeyler var hem de biraz böyle bilgiler vermem gerekiyor. Biraz daha kendi enerjimi alıp toplamak istiyorum. Şuna baksanıza. Yani neler var neler. Çıldırırsınız. Bu çok iyi. Dostlar şimdi Dominik'le ilgili birazcık size bilgi vermek istiyorum. Çünkü buradan ayrıldık eyvallah. Aşağıya doğru gideceğiz diye. Karayipler'de Santa Cruz adında, burada St. Virgin adında adalar toplumuna doğru ama bu yolculukta size hep söylediğim şey neydi? Bu gemi bir, yani daha doğrusu cruise, yolculuk anlamında, yol alma anlamında geçen bu tabir aslında bir tamamen tecrübelerden ibaretti. Yani bu gezilerimdeki amacım gidip bir ülkeyi tam anlamıyla görüp yaşamak değildi. Sadece bu tecrübeyi yaşamaktı ama yine de Dominik Cumhuriyeti ile ilgili bahsetmek istediğim şeyler var demiştim ya. Ben önümüzdeki günlerde yine Dominik'e gidip böyle adalarını gezmek istiyorum. Santo Domingo'ya gidip başkentinden itibaren etrafına dolaşmak istiyorum. Birkaç yerde okudum, tehlikeli yerleri varmış ama özellikle Haiti'ye asla gitmeyin gibi de bir uyarı var. Ana bir adayı ikiye böldüğünüzü düşünün. Bir tarafı Haiti, bir tarafı Dominik demiştim ya size, hani işte o Dominik'in içerisinde bile bazı yerler tehlikeliymiş. Bir su almaya gittim, adam yerimi kapmış. Neyse. Şimdi anlayacağınız önümüzdeki günlerde çok daha güzel yerleri Dominik'te gösteririm. Ama önceliğimiz Karayipler'deki bu adaları görmek ve bu Karayipler coğrafyasını anlamak. Çünkü burada aslında daha bir dünya ülke var. Ve o yüzden muhtemelen bir daha Dominik'e gittiğimde size kapsamlı vloglarını yaparım. Peki buradan sonra nereyi izleyeceksiniz? Porto Rico'ya gidiyoruz. Orası da bir ülke değil. Orası da Amerika'ya bağlı.
St. Virgin Adalarına gidiyoruz. Orası da Amerika'ya bağlı. Onlar da ülke olarak kabul edilmiyor. Bunların hepsini bir sonraki bölümlerde izleyeceksiniz. Muhtemelen Türkiye'de bu coğrafyada yapılmış sıralı olarak bulabileceğiniz en düzgün gezi videolarını Karayipler anlamında hazırlamayı planlıyorum. İnşallah sizler de en azından buralara gelmeden önce bu coğrafyayı anlamak adına bilgiler edinirsiniz. Ya da ileride bir gün çocuklarınız bir coğrafya sınavına girdiğinde en azından buralara dair bir şeyler görürlerse bizler sayesinde dünyadan haberdar olmuş olabilirler. Bu da benim diğer hedef kitlemdeki aslında gençlere verebileceğim mesaj olsun. Şimdilik benden bu kadar. Uzun yolculuklar bizi bekler. İşte Porto Rico, St. Virgin Adaları derken en son Bahamalardan geri dönecek şekilde planımızı zaten yapmıştık. Gemimiz şahane, yolculuk keyifli, her şeye rağmen yaşamak güzel. Umarım daha güzelleri de sizlere nasip olur ve umarım sizlere bu videolarım en azından bir rehber oluyordur. Rehber olmasa bile bir motivasyon kaynağı oluyordur yola çıkmanız için. Dünyayı çok güzel keşfedecek harika şeyler var. Daha güzelleri umarım sizlere de nasip olur. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki durakta Porto Rico'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.